Bu videoda ünlü analiz uzmanlarınca yapılan, FED sonrasında altının düşüşü konusunda yorumları ile beraber cevaplandırdığı sonuçları hakkında kısa ve öz bir şekilde bilgiler paylaşacağım. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoyu izledikten sonra, videonun size bir faydası olduğunu düşünürseniz, videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Altının ons fiyatı, dünkü FED açıklamalarından sonra sert gerilerken, gram altın fiyatları da düşüş eğiliminde bulunuyor. Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, son gelişmeleri aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, FED, dün faiz kararı sonrası piyasalara verdiği mesajların beklenenden şahin olması piyasaları hareketlendirdi. Altının ons fiyatı, FED öncesi $1830 seviyesinde hareket ederken, FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası başlayan düşüşünü yeni günde de sürdürüyor. Piyasaların hareketlenmesinde Başkan Powell'ın faiz oranlarını artırıp artırmama konusunda Mart toplantısında karar verme niyetimiz var. Mart toplantısında faizi artırma niyetindeyiz şeklindeki açıklaması etkili olurken, bilanço azaltımı faiz artırımları başladıktan sonra olacak. Bilançonun küçültülmesine ilişkin zamanlama ve hız konusunda karar almadık değerlendirmesi bu bilgiler arasındaydı. Altının ons fiyatı, dün Powell'ın açıklamalarından sonra $1830'dan $1815'a kadar gerilerken, haftanın 4. işlem gününde düşüşünü sürdürüyor. Ons altın bugün $1804'a kadar gerilerken, gün içerisinde en yüksek $1822 gördü. Ons altın, saat 16:15 itibarıyla ise, %0.55 oranında düşüşle $1807'dan işlem gördü. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 802 lira seviyesinde hareket ederken, yeni güne 795 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni işlem gününe düşüşle başlarken, gün içerisinde en yüksek 796,12 lira seviyesini, en düşük ise 789,63 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, şu sıralarda %0.34 oranında düşüşle 791,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1299 lira, Cumhuriyet altını da 5347 liradan işlem görüyor. Tera Yatırım Baş Ekonomisti, altın fiyatındaki yaklaşım ilk etapta olumsuz, Enver Erkan sözlerine şöyle devam etti. Kıymetli metaller daha agresif bir FED fikrine olumlu yaklaşmamış görünüyor. FED Başkanı Powell, faiz artırımlarının ucunu açık bıraktı ve daha agresif bir FED beklentisine zemin verdi. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeleye yönelik daha proaktif bir yaklaşım sergilemesi, aslında mevcut ekonomik risk dengelerine göre biraz daha beklenenden şahin bir olguya işaret ediyor ki, bunun fiyat yansıması FED vadeli fonlarının yıl içinde 5 faiz artırım olasılığını ve Mart toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı olasılığını öne çıkardı. FED'in yüksek enflasyonu dizginlemek ve beklentilerin istikrar sağlaması adına, her toplantıda faiz artışı yapabilme olasılığı bulunuyor. Ve en önemlisi, muhtemelen yılın ikinci yarısında bilanço küçülmeye başladığında çift taraflı sıkılaşma şeklinde bu politika dönüşümü gerçekleşecek. 10 yıllıklar 2 yılın en yükseğinde %1,85'te. Piyasa yeni bir algı oluşturabilir, bu nedenle altın fiyatındaki yaklaşımda ilk etapta olumsuz. Politik risklerin yol açacağı sevkiyat ve üretim kesintilerinin emtia fiyat baskısını arttırması ve daha yüksek enflasyon üzerinden politika oluşturmayı zorlaştırması da olası, ki FED enflasyon arttıkça agresif sıkılaşmaya da zorlanacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, Başkanı Jerome Powell'ın faiz ve enflasyon ile ilgili açıklamaları şöyle. FOMC faizleri yakın zamanda artırmanın uygun olacağına karar verdi. Yüksek enflasyon ve güçlü iş gücü piyasası ile birlikte politikamızı ayarlamaya devam edeceğiz. Omikron bu çeyrekte kesinlikle ekonomik büyümeyi etkileyecek. Omikronun hızlı şekilde azalması bekleniyor. Eğer bu vaka dalgası çabuk şekilde geride kalır ise, ekonomik etkileri de çabuk şekilde ortadan kalkar. İş gücü piyasasında iyileşme genele yaygın. İş gücü talebi tarihi şekilde güçlü. Ücretler yüksek bir hızla artıyorlar. Enflasyon bizim uzun vadeli hedefimizin oldukça üzerinde olmaya devam ediyor.
Enflasyonun yıl içinde düşmesini bekliyoruz. Yapabileceğimiz en iyi şeyin uzun süreli bir büyümeyi desteklemek olduğunu düşünüyoruz. Bu fiyat istikrarını gerektiriyor. Ekonominin beklentilere paralel şekilde gelişip gelişmediğini dikkatle izliyoruz. Enflasyon ve istihdam verileri ışığında artan ekonomisinin yüksek seviyelerde desteğin sürdürülmesine ihtiyacı kalmadı. Yüksek enflasyona karşı duyarlı, dikkatli olmaya devam edeceğiz ve uygun şekilde tepki vereceğiz. Bilanço azaltımı faiz artırımları başladıktan sonra olacak. Bilançonun küçültülmesine ilişkin zamanlama ve hız konusunda karar almadık. Politika faizinin patikasını öngörmek imkansız, veriler ve gelişen görünüm bizi yönlendirecek. Şu anda her iki yönde de riskler var. Piyasa ile mümkün olduğunca açık şekilde iletişim içinde olmaya çalışacağız. Ekonomi 2015'den çok farklı bir durumda, ekonomi şu anda çok daha güçlü. Hem maksimum istihdam hem fiyat istikrarı hedeflerimiz bize oldukça destekleyici para politikasından artık uzaklaşmamız gerektiğini söylüyorlar. İş gücü piyasası maksimum istihdam hedefimiz ile tutarlı. Powell konuşmasına şöyle devam etti. Yüksek enflasyonu kök salmasına imkan vermemek için araçlarımızı kullanmaya hazırız. Bu toplantıda bilançonun küçültülmesine ilişkin karara yön verecek şeyleri bir araya getirdik. Bilançonun küçültülmesi konusunda uygun zamanda daha fazla bilgi vereceğiz. Gelecek toplantılarda bilançonun küçültülmesi konusunda daha fazla detay tartışılacak. Cari ekonomi, bizim son seferinde yaptığımızdan daha erken ve daha hızlı hareket edebileceğimiz anlamına geliyor. Bilançonun öncelikle yeniden yatırıma yönlendirilen ana paranın azaltılmasıyla daraltılmasını istiyoruz. Piyasa iletişimimiz çalışıyor. Bilançonun daraltma büyüklüğü, hızı ve bileşiminin haltartartım gerekli. Faiz oranlarını artırıp artırmama konusunda Mart toplantısında karar verme niyetimiz var. Mart toplantısında faizi artırma niyetindeyiz. Enflasyonun nasıl hareket ettiğine tepki vereceğiz. Eğer ekonomide durum düşündüğümüzden farklı olur ise, bilanço planı gerektiği şekilde değiştirilir. Şimdi varlık alımlarını durdurma ve sonra bilanço daraltmaya başlama zamanı. Bilanço daraltma düzenli ve öngörülebilir olacak. Bilanço daraltma gelecek iki toplantıda tartışılacak. Faizler konusunda işimizi yoluna koyduktan sonra, bilanço daraltmaya yöneleceğiz. Yüksek enflasyonun uzun süreli olması riski var, ancak bu bizim temel senaryomuz değil. Enflasyonu aşağı getirmek konusunda bizim kendi üzerimize düşeni yapmamız gerekli. Covid sona ermedi, gelişmeye devam edebilir ve büyümeye zarar verebilir. Tedarik zincirinde daha fazla sorun ortaya çıkma riski var. Doğu Avrupa'daki durum bir başka risk. Aralık toplantısında bu yana enflasyonda durum biraz daha kötü. Eğer enflasyon daha da kötüleşir ise bunu düzeltmemiz gerekir. Önemli oranda daha az destekleyici politikaya doğru gitmemiz gerekli. Videonun size bir faydası olduğunu düşünüyorsanız, videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.